Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, Ay ve Stellium Kovalarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum derken kupa altılısı döndü. Bakalım senin için gelecek olan mesajlar nelerdir ve adalet kartı arkadaşlar. Bakalım neler gelecek Kova burcu arkadaşım için. Ne için bu adalet çok merak ettim. Şimdi sevgili Kova burcu, öncelikle bu geçtiğimiz süreçlerde, geçtiğimiz altılı vadeler öncesinde de geçmiş konuları tekrar edebileceğin bir süreç olacak bu bir. Yani zaten retrolar olduğu için kupa altılısının çıkmaması çok komik olurdu arkadaşlar. Geçmişte yarım bıraktığın ne varsa bunları tamamlayabileceğin bir süreç olacak. Birincisi bu. İkincisi ise beklediğin yarım kalan haberler, mesajlar, iletişim ya da adaleti beklediğin konular var ise eğer 8 haftalık süre içerisinde Ağustos ayının 8'ine 18'ine kadar, 8 hafta değil de daha çok yakın bir süreç, Ağustos ayının 8'ine ve 18'ine kadar, bak şimdi 22 Temmuz ve sonrası için geçerli. Aynı zamanda Ağustos ayının 6'sı, 16'sı ve 11'i civarı çok önemli olacak senin için. Hani böyle bazılarınızda mahkeme ile ilgili bir durum varsa, buralardaki süreçlerin hızlanmaya başladığını ve bir şeylerin olumluya sonuçlandığını görmeye başlayabilirsiniz. Ayrıyeten beklediğim bir adalet varsa hayatının geneliyle ilgili, buralarla ilgili artık güzel süreçlerin başladığını görebilirsin. Ben niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Her zaman niyetimi normal insanlar için alıyorum sevgili Kova burcu. Şimdi burada bir eş zamanlılık gelecek hayatına. Özellikle hani geçmişte yarım kalan ne varsa, yani bir halsizlik, yorgunluk, yarım kalan işlerin, bekledim gelmedi, kalbim onda kaldı, aklım onda kaldı, o işte kaldı, bu kişide kaldı dediğin tüm konular neyse, tüm buralarla ilgili artık bir eş zamanlılık gelecek ve birlikte yürütülen işler gelecek ve ayrıyeten bu eş zamanlılıklar, şöyle de bir durum var mesela, bak işte düşündüm aradın, ah tam da ben bunu istiyordum, işte böyle bir şeyde karşıma çıktı gibi bir takım etkiler ile de karşılaşabileceğini söylüyor aynı zamanda. Bakalım nedir diyelim. Şimdi burada pek çoğunuzda birazcık psikolojik rahatsızlık olabilir. Psikolojik rahatsızlık şöyle: korku, kaygı, endişe, panik atak, anksiyete ya da böyle bir tedirginlik, yani tedirgin olma durumları var Kova burcu. Hani her an bir şey oldu, bir şey olacak korkusu ve kaygısı taşıdığını gösteriyor. Peki bakalım bu neyle ilgili diyelim? Yani peki nasıl sonuçlanacak diyelim, nedir diyelim? Güneş kartı. Yani burada çok güzel bu. Hani tam da böyle bir aslan dönemini anlattı arkadaşlar. Hani burada artık böyle, nasıl bir şey biliyor musun? Hak ettiğin bir şey sana geliyor. Geliyor ve bu aslan dönemi senin için çok önemli olacak. Bazılarınız için tamamlanması gereken ne varsa bu süreçte tamamlanacak. Diğer bir kısmınız için ise bir sonraki sürece de yayılacak. Aslında ben burada 2 aylık süreç aldım. Eğer konunuz çok ağır ve uzun vadeye yayılabilecek bir konuysa bir sonraki aslan dönemini de anlatıyor gibi arkadaşlar burada. Ama ben daha çok hani bu yaz aylarında özellikle korktuğun, kaygı duyduğun, geri planda kaldığın ya da hayatı yaşamaktan geri durduğun konular neyse, bu hani belki bir hayata karışmak da olabilir. Belki uzun süredir izole dönemin içerisindeydin ya da işte işinle ve kariyerinle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bir türlü bir şeyler netleşmiyordu. Kayıp mı edeceğim, kayıp etmeyeceğim mi, nedir bu dediğim bir durumla ilgili artık bir şeyleri hani ışık tutulması var. Aydınlığa çıkmak var. Yine Ağustos ayının 19'una kadar hayatınla ilgili bir berraklık elde edeceksin. Tabii ki bireysel olarak herkesin hayatına, yani hangi konuda farkındalık artacak, hangi konuda netlik ve adalet gelecek. Hani öğretilerini özellikle hangi konuda tamamladıysan o konuyla ilgilidir. Çünkü hayat zaten bir okul olduğu için arkadaşlar, tıpkı normal eğitim hayatımız gibi. Yani her geçtiğin sınavda bir üst noktaya geçiyorsun gibi. O yüzden herkes de bireysel olarak o farkındalık çok farklı çalışacaktı. Neticede ben burada gayet güzel ve keyifli bir etki aldım. Bakalım. Kader çarkı. Ama bu daha çok ne biliyor musun? Bak, beklemeye alınan konuların,
Yani bu bazılarınız belki şu an bir tatil sürecindesiniz ya da tatil yapmadıysanız özellikle bu Ağustos ayında 22 Temmuz ve sonrası tatile çıkmak isteyebilirsiniz. Fakat burada hani bir uzun süredir üzerimde bir atalet vardı. Geçtiğimiz 12 aydır. Belki bazılarınız için yıllardır süren bir sıkıntı vardı. Bir atalet, yorgunluk, geri planda durumları ile ilgili artık kadersel olarak hayatının kontrolünü eline alabileceğin ve kadersel olarak sevgili, yani burada sistemsel olarak desteklenmek var. Rabbinin desteği, sistemin desteği, sevgili Kova burcu. Burada hareket, mesajlaşma, bereket, o kontrolü ele almak, artık ona ataletin bitmesi, hareketsizliğin bitmesi, hareketlilik sürecine geçiş yapma ile ilgili. Evet, artık ben burada bu kontrolü elime alacağım dediğim bir durum var. Bazılarınıza tabii iş sorumluluğunuz da artabilir arkadaşlar. Hani böyle ekstra bir yük verebilirler ya da iş yerinde bir pozisyon, bir görev verebilirler. Bunu sen yapacaksın, en iyi sen yaparsın gibi bir takım teklifler içerisinde de olabilirsiniz. Sanki böyle hani bir şeylerin kontrolünü sen alacaksın gibi. Kariyer hayatın, genel hayatın, hayatın her noktasında. Hani burada ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani yalak şambalak ilerleyen bir durum var, gevşek bir durum var. Sen burada yapman gereken, özellikle hani sürecini doğru tamamlayan arkadaşlarım için söylüyorum. Hani ne olursa olsun üslubunu, edebini, ahlakını, düzenini, zekanı, yeteneğini, hani o sistemini bir türlü bozmamışsın. Hani o asil haline diyelim, asil haline. Burada artık hani olayları kontrol edebilme, yani olayları istediğin tarafa çekmeyle ilgili. Şöyle düşün. Sen buna sahipsin. Bu senin. Herkes diyor ki bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Öteki de diyor ki yok ya, değil aslında böyle falan. Yok kötü, yok değil, yok kötü, yok değil derken Kova burcu devreye giriyor. Ne istiyorsun sen? Bu kötü mü, iyi mi? Buna sen yön veriyorsun gibi. Tamam. Hani herkes hayatındaki kendi duruma göre alsın arkadaşlar. Ya da işte artık bu işler böyle gitmez, bu devran artık böyle dönmez deyip bir şeyleri değiştirme noktasına geçiş yapacağını söyledi. Ve burada seni bekleyen yeni ve güçlü bir başlangıç var. Özellikle korkularından dolayı, cesaretsizliğinden dolayı adım atamadığın bir şeyler varsa, bir bilinmezlik içerisindeysen burada artık bak oldukça desteklisin. Adım atmak istediğin konular ile ilgili o ateş enerjisini, o başlangıç enerjisini, o tutku enerjisini gerçekten tatlı ve keyifli bir şekilde hissedebileceğin bir süreç olacak ve zeka, yani günün sonunda başaran da sensin zaten. Aklınla, analitik zekanla, yeteneğinle, kontrolcü derken tutuculuktan bahsetmiyorum. Kontrol etmenle, işte az önceki asaletten bahsettim ya. Hani o ne olursa olsun çirkin olmamak, yani tatlı olayları yönetmekten bahsediyorum. Burada artık hani bir şeyleri tamamladım. Bitti. Geride kaldı dediğim bir durum var. Bu çok güzel ve burada bir saygınlık kazanmak vardır. Bilgi akışı vardır sevgili Kova burcu. Sana bilgi akışı verecek. Bilgini başkalarına akıtabilirsin. Başkalarına akıttığın bilgi dolayısıyla da, yani bu işte kendi işini yapıyorsundur. Belki bir eğitmensindir. Bildiklerini akıtırsın ya da işte çalışmıyor ol ya da başka meslekler yapıyor ol. Hiç fark etmez. Gündelik hayatında da aynı şekilde. Yani örneğin 40 yaşındasın, 20 yaşındaki birine çok tatlı bir akıl verirsin gibi. Çocuğuna, evladına, etrafındakilere, biri yere çöp atar, onun ne kadar büyük bir terbiyesizlik olduğunu söylersin gibi. Yani küçük büyük her anlamda bu etkileri barındırır arkadaşlar. O yüzden diyorum, herkes kendi süreçlerinde enerji akışlarını bu şekilde denkleştirirse çok daha sağlıklı olur. Çünkü diğer türlü çok boş dinlemek olur. Dinlersin, geçersin. Burada bir saygınlık kazanmak var, bir yetki elde etmek var açıkçası. Çok güzel. Özellikle dediğim gibi geçtiğimiz süreçlerde hani burayı eksik bıraktığım için söylüyorum. Tükaka denildiğin bir durumun içerisindeysen burada bak bu kişi ne kadar doğru biriymiş gibi bir etkide oluşturabilirsin. Aile konularından bahsetti. Burada bazılarınız ailenizden ayrılmak, kendi yuvanızı, kendi evinizi kurmak ve 2025 10. aya kadar ve önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde
Bazılarınız aşk hayatınızla ilgili iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Burada bir ruh eşi bağlantısı, bir evlilik sürecine gitme durumları var. Ayrıca burada yeteneklerini kullanmak, el işçiliği, aşçılık, elinin lezzetinin artması, dilinin lezzetinin artması, tatlı ve keyifli, hatta senin aileni de mutlu edebilecek işbirliklerinden bahseder. Fakat ben burada kovaları bir yol ayrımında gördüm. Hani sanki bir işten dolayı, bakın bir kısmınız bir işten dolayı sevdiklerinizden ayrı kalacak olabilirsiniz. Bazılarınız ailenizden ayrılacak olabilirsiniz. Burada aileni de ilgilendiren, aşk hayatını ve kariyerini de ilgilendiren bir konuyla ilgili ikilemde kaldığını gösteriyor. Ama burada kalbinin sesini dinlediğinde, Rabbine, sisteme güvendiğinde, gerçekten o kalbindeki saf öze güvendiğinde doğru yolu bulacağını gösteriyor. Ve aynı zamanda yine bu süre zarfında, özellikle bu önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde ne olursa olsun kin, nefret, öfke, bunları asla barındırmaman gerekiyor diyor. Çünkü bunlar hızlı bir şekilde sana dönebileceği gibi sevgi merkezinde kalmak, iyilik merkezinde kalmak, kimseyi yargılamamak çok daha sağlıklı olacaktır senin için. Sevgili Kova burcu. Yani kovalar bunu yapmaz ama hani hepimiz tek bir burçtan ibaret değiliz. Kova var, kova var. Kovadan kovaya çok fark var. Ve arkadaşlar, her zaman ne diyorum? Her şeyin mutlaka bir gölge tarafı vardır. Yani kendisini yetiştirmiş, olgun, bilge kovayla, yeniliğe açık kovayla cahil kovanın arasında çok fark vardır. İnançlı kova ile inançsız kova arasında çok fark vardır. Burada pek çok yüzleşmelerle de karşılaşacaksın sevgili Kova burcu. Özellikle bak, burada duygularınla ilgili, yani geri plana attığın, yaşayamadığın duyguların, heveslerin, hayallerin, bunları yani içinde tuttuğun bir şey bu senin. Bak, para ası çok güzel. Hani burada öğrenemediğin şeyler varsa bunlarla takır takır yüzleşebilirsin. Kendi yapmış olduğun hatalar da varsa. Bunlarla da özellikle önümüzdeki 5 günlük süreç, Ağustos ayının 5'ine kadar bir yüzleşme durumları olacak. Fakat burada özellikle uzun süredir, yani 5 aydır, belki 5 yıldır aşk hayatın olsun, genel hayatın olsun, para kariyer konuları, hani içime attığım, tuttuğum bir şeyleri tam olarak coşkuyla yaşayamadığım dediğin konularda artık böyle bir para ası. Ne ektiysen, ne biçtiysen bunlar sana verilecek diyor. Fakat burada para ası çok tatlı bir şeydir. Sistemden gelen, Rabbimizden gelen, yani orada emeklerinin karşılığını alabileceğin tatlı bir kaynak akışından bahseder. Ve bu kaynak akışı oldukça kalıcı bir kaynak akışıdır. Toprak, hava, yani burada ikisinin birleşmesi gibi, yani madde ile mananın birleşmesi gibi bir şey diyebilirim. Bu da oldukça keyifli. Bir de arketip alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Kova burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesajı nedir diyelim. Baba, olumlu nitelikler, yaşam, yaratma ve destekleme yeteneği. Bakın, baba arketipi arkadaşlar. Çok güzel. En sevdiğim arketiplerden biridir. Yaşam, yaratma ve destekleme yeteneği. Bak, başkalarını da desteklemek. Bir kabile içindeki olumlu bir rehber, ışık. Başkalarına da ışık olmak. Az önce zaten örneklendirmiştik ya. Çok güzel. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal. Ya bunu yaptığında zaten birim bin olacak gibi bir şey yani. Peki bunun dikkat etmen gereken taraf nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Diktatörce kontrol, otoritenin suistimal edilmesi. Bu da dikkat etmen gereken taraf. Yani burada sana bir yetki verilecek sevgili Kova burcu, fakat bunu lütfen istismar etme diyor. Daha çok olumlu tarafını kullan. Hak ettiğin şekilde diyor ve sana verildiği şekilde. Yani yokluk bir sınavsa varlık da bir sınavdır diyoruz her zaman arkadaşlar. Ve köle, olumlu nitelik nedir dediğimde, seçme gücünüzü tam bir güvenle ilahi varlığa teslim etmek. Teslimiyette kalmak, Rabbine güvenmek. Hani ben elimden geleni yaptım en doğru şekilde. Artık sendeyim, güveniyorum dediğim bir durum var. O yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmemek çok sağlıklı olacaktır senin için. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Kendi seçimlerini, bak çok güzel, kendi seçimlerinizi yapma korkusuyla irade gücünüzü bir dış otoriteye teslim etmek. Ay onu yapma tükaka, bunu yapacaksın.
direkt başkasına teslim ediyorsun. İşte bu yasak, başkasına teslim ediyorsun. Yapman gereken bir hayal var. İşte çok iyi enstrüman çalıyorsun mesela. Çok iyi öğretmenlik yapabilirsin. Ay yapamazsın, öyle olmaz ki, böyle olmaz ki, yasak, ık bık zık kalıplar. Bunlardan uzak dur diyor. Sen zaten yani öyle kimsenin lafıyla hareket edecek biri de değilsin yani. Peki bakalım. Ve sevgi yolla. Zaten tarotta da söylemiştik yani o sevgi enerjisinde kalmak çok önemli. Yani burada senin yapmış olduğun, söylemiş olduğun şeyler gerçekten büyük etkiler yaratabilir. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için de açacak diyor. Zaten arkadaşlar öz insanın doğasında bu da vardır. Yani asla sadece kendisi için hareket etmez. Hislerini kendisi için yaşamaz. Bir şey kazanıyorsa, bir şey yapıyorsa başkalarına da hizmet eder. Sadece kendisini düşünmez zaten. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Ve değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.